Merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümden selamlar. Bugünkü rotamız Gürçamlar'da Akbük'e. Geçen hafta Kıyı Kışlacık'tan Gürçamlar'a seyahat etmiştik. Ondan önceki hafta Latmos Dağı'nda 3 günlük kamp yapıp oradan Kıyı Kışlacık'a seyahat etmiştik. Önceki bölümlerden bunları izleyebilirsiniz. Keyif alırsınız umarım. Gürçamlar'dan dönüşe geçtim. Bizim sahilde 0 yolumuzdan yola devam. Burada deniz yükseldiğinde arabayla ya da herhangi bir aracınızla buradan geçmenizi tavsiye ederim. Çok keyifli ve heyecanlı bir yolculuk olacağına inanıyorum sizler için de. Buraya kamp yapmaya muhakkak gelin. İster karavanınızla ister çadırınızla ne imkan varsa her türlü keyif alınabilecek bir yer. Huzuru, sessizliği, dinginliği burada doyasıya muhakkak yaşayacaksınız. Evet, yine Bahçe yolundan, Bahçe yolu diyorum ben buraya çünkü her yeri bahçe. Bahçe yolundan köye doğru ilerliyoruz, Gürçamlar köyüne. İnsanlar yürüyüşlerini yapıyorlar. Hava yine çok güzel, çok keyifli. Ilık ve güzel bir hava var. Yolculuğu harika, keyifli bir hale getiriyor. Zeytin ağaçlarımız, çam ağaçlarımız bu bölgede çok yoğun. Bizler için de büyük bir nimet tabii ki. Navigasyon birçok yerde burada kafayı karıştırıyor ama sonradan işte tabela var, onların yardımıyla vesaire yolu doğrultmaya gayret ediyorum ama birkaç kere alakasız yerlere soktu. Bozbük köyünden geçtik. Burada çok faal bir yer, bilinen de bir yer. Yazın çok keyifli oluyor, çok güzel oluyor. Burada tabeladan ayırdı beni. Gidiyoruz bakalım nereye çıkacağız. Haydar Koyu var burada. Fakat yolu graderler tarafından düzeltmeye, bakım onarıma alınmış. İçeri kimseyi almıyorlar. Belli bir yere kadar araçla gidebiliyorsunuz. Belli bir yerden sonra mecburen yürüyerek gitmeniz gerekiyor. Burada bir marina tabelası bizi karşıladı. Görevliyle görüştükten sonra buradan geçiş olmadığını, aynı yolu tekrar geri dönmem gerektiğini söylediler. Evet, Dikili Taş'a geldik. Buradan Akbük'e doğru devam. Navigasyon hataları oluyor. Bazen dağ yollarında da kaybolmalarımız oluyor. Ama sonuçta illaki bir yerden çıkıyoruz. Evet, Akbük'e yaklaştıkça artık koylar var. Koylarda da yazlık evler, villalar vesaire birkaç tane otel var. Akbük'te kışın çok sakin, çok dingin bir yer. Kamp yapılabilecek, kalınacak birçok yeri var. Motosiklet için yollar çok uygun, doğa çok uygun, imkanlar uygun. Belli bir süre Akbük'e gelmeden deniz kenarından seyahat ediyorsunuz. Burada balık tutan insanlar var, yazlık evlerde kalanlar. Eskiden balık çiftlikleriydi buraları. Suda balık kafesleri vardı, onlar kaldırıldı. İşte bu tesisler de, bu betonlar vesairelerden onlardan kalma. Tabii yine kirlilik had safhada, kıyıda her türlü atık var. Karavanla kaldığım dönemlerde tanıştığım bir abim vardı. Onu gördü yolun tesadüfen yolda gördüm. Balık tutuyordu. Onu ziyaret ettim, kıymetli hocam.
İki sohbet ettikten sonra tekrar yola koyuldum. Akbük'e girmek üzereyiz. Çok az kaldı. Yeni bölümde haftaya görüşmek üzere. Mutluluk, sağlık her zaman sizinle olsun. Kanalımızı lütfen desteklerseniz sevinirim. Abone olup, beğenip, yorum yapıp paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve işte Akbük'ün girişi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.